Herkese merhaba, ben Batur Alp. Bugün ilk gezi videolarımdan birini çekeceğim. Çek Cumhuriyeti'nde değiliz. Bugün İtalya, Roma'dayım. Roma'ya benim 3. gelişim. Yani Roma'ya hakim olduğumu düşünüyorum. Sizler için Roma'nın en güzel yerlerini bir günde nasıl sindire sindire gezeceğinizi anlatacağım. Bugün 1 Ekim, harika bir hava var. Saat 10. Eğer saat 10'da başlarsak Roma'nın en güzel yerlerini nasıl gezeriz? Bunların hepsini teker teker size göstereceğim. Hiçbir yere ayrılmayın. Kanala üye olmayı unutmayın. Kemerlerinizi bağlayın ve başlıyoruz. Roma'da ilk gelmeniz gereken yer tabii ki gladyatörlerin arenası Kolezyum. Giriş 16 euro. İçeri girdiğinizde 1 ya da 2 saatiniz Kolezyum'u gezerek geçecektir. Kolezyum'un yanında Konstantin Takı bulunuyor. Onun yanında ise Roma'nın ilk yerleşim yeri olan Roma Forumu bulunuyor. Kolezyum ve Roma Forumu'nu gezmeniz neredeyse 3-4 saatinizi alacaktır. Bu nedenle üçlerine girmeyeceğim. Bizim hızlı bir gezi olduğu için bunların sadece etrafını gezip fotoğraflarımızı çekip buradan ayrılacağız. Kolezyum'u, gladyatörler arenasını arkamızda bırakıp şimdi Vittorio Emanuele abidesine doğru yürüyorum. Beyazdan gözüken, tamamen mermerden yapılmış olan bina Vittorio Emanuele abidesi. Romalılar bu mermerden yapılmış olan binayı pek sevmiyorlar. Yani bu forumun yanına yapılmış olan abide eski Roma'nın ilk yerleşim merkezi olan yere uymadığı düşünülüyor. Bundan dolayı pek sevilmiyor. Arenadan Emanuele abidesine yürürken yolda gördüğünüz gibi Roma Forumu'nu da görebilirsiniz. Yani bir parçasını en azından görebilirsiniz. Dışarıdan şahit olabilirsiniz. Buraya girebilmek için bilet almanız gerekmekte. Arenaya için aldığınız bileti 24 saat içinde burada kullanabilirsiniz. Yani 16 euroya hem arenayı hem de bu Roma Forumu'nu gezebilirsiniz. İçeride şurada gördüğünüz tepeden güzel fotoğraflar çekebilirsiniz. Bu tepenin adı Palatin Tepesi. Merdivenle çıkılıyor. İçeri girmeniz gerekiyor. Merdivenler biraz zorlayıcı ama yine de yukarı çıktığınızda çekeceğiniz fotoğraflar gerçekten o merdivenleri çıkmanıza değer.
Bizim vaktimiz olmadığı için sağda gördüğünüz Vittorio Emanuele abidesine doğru yola çıkacağız. Vittorio Emanuele II abidesinin tam önünde Venedik Meydanı bulunuyor. Çok güzel, büyük bir meydan. Tam arkamızda ise abidenin kendisi bulunuyor. İtalya'nın ilk kralı için yapılmış bir saray. Biz şimdi yolumuzu tam karşısı olarak belirleyip Roma'nın dar sokaklarından Aşıklar Çeşmesi'ne gideceğiz. Ardından İspanyol Merdiveni ve sola tekrar dönerek Pantheon'u bulacağız. Oraya geldiğimde tekrar videolara devam edeceğim. Kalabalığı takip edeceğim. İleride büyük bir kalabalık var. Kesinlikle beni Aşıklar Çeşmesi'ne çıkartacaktır. Aşıklar Çeşmesi burada. Arkanızı dönüp çeşmeye 1 euro, 2 euro gönlünüzden ne koparsa onu atıyorsunuz. Aşıklar Çeşmesi ile İspanyol merdivenleri arasında 7 dakikalık bir yürüyüş mesafesi var. Tekrar Roma'nın ara caddelerindeyim. Yürüyerek İspanyol merdivenlerine varacağız ve orada tekrar videoyu devam edeceğiz. Evet, İspanyol merdivenlerine de varmış bulunuyoruz. Yani çok özel bir yer mi? Değil. Alt tarafı birkaç merdiven. Yani kesinlikle bir özelliği vardır ama ben bakmadığım için şu anda bilmiyorum. Saat şu anda hala 11.30. İsterseniz biraz dinlenip pizza ya da dondurma yiyebilir. İsterseniz Roma'nın ara sokaklarında birkaç meydan daha gezebilirsiniz. Buradan sonra gitmek istediğim yer Pantheon isimli yer. Gerçekten dışından çok etkileyici olmasa da içindeki ışığın ahengi harika. O nedenle orayı da görmenizi istiyorum. Buradan sonraki durağımız birkaç meydan ve Pantheon kiliseydi galiba, yanlış hatırlamıyorsam. Pantheon Kilisesi'ne gideceğiz.
Dar caddeler. Bir başka dar cadde. Bir başka dar cadde. Kamyonlar, arabalar geçiyor. Gerçekten buralardan bu arabalar nasıl geçiyor? Şunlara bakın. Üstüme geliyor. Üstüme geliyor. Şuradan gidelim. Evet. Güzel. Hop. İşte bu. Aradan görebiliyorum. Siz de görebiliyor musunuz? Bir ışık süzmesi halinde. Pantheon'un kubbesi gözüktü. Sütunlarını da görebiliyorsunuz. Oraya doğru çıkacağız şimdi. Karşımızda ihtişamlı Pantheon Basilikası. Harika. Harika gözüküyor değil mi? Şimdi bir de içeriden göreceksiniz. Sıra uzuyor da uzuyor. Hiç bu kadar sıra beklediğimi hatırlamıyorum burada. Aşı sertifikasına ve vücut sıcaklığımıza bakıldı ve şu anda içeri girebiliyorum. İçerisi şu şekilde. Geniş ekran. Kamerama geçtim. Süper bir mimarlık. Dışı ne kadar eski gözükse de içeriden harika bir mimariyle karşılaşıyoruz. Yukarıdaki ışık buradan duvara yansıyor. Günün farklı saatlerinde, tabii ki farklı yerlerde oluyor. Buranın ismi Pantheon Bazilikası diye geçiyor. Haritada da yukarıda görüyorsunuz. İspanyol merdivenlerinden yürüyerek buraya geldim. Gerçekten görülmesi gereken, kesinlikle atlanılmaması gereken, girişin ücretsiz olduğu, belli saatlere göre içerideki manzaranın harika olduğu bir yer. Yerler şu şekilde mermerden. Pantheon Bazilikası'ndan çıkıyorum. Saat şu anda 12 çeyrek geçiyor. Neredeyse 2 saat 15 dakikada birçok yeri gezmiş bulundum. Şimdi Basilika'dan Nova Meydanı'na, yanlış hatırlamıyorsam Nova Meydanı'na geçeceğim. Meydandan Castello Kalesi ve Vatikan Basilikası bizi bekliyor. Şimdi bir ara verip bir pizza yedikten sonra yürümeye devam edebiliriz. Pantheon Bazilikası ve Novano ismi neydi? Pantheon Bazilikası ve Navona Meydanı birbirine çok yakın. Neredeyse 1-2 dakikalık yürüme mesafesinde. Etrafında eski evlerin olduğu, karşıda büyük ihtimal bir başka bazilika ya da kilisenin
bulunduğu, ortasında büyük bir dikili taş ve çeşmelerin olduğu, çok kalabalık olmayan güzel bir yer. Pantheon Kilisesi'nden Vatikan'a doğru yürürken kesinlikle bu meydanda da biraz zaman geçirmenizi, vakit harcamanızı, olmadı etrafta, kenarda bulunan lokantalardan yemek yemenizi tavsiye ederim. Navona Meydanı'nı arkamızda bırakıp şimdi Sant'Angelo Köprüsü ve Sant'Angelo Kalesi'ne gitmek için yine Roma'nın dar sokaklarına girmiş bulunuyorum. Dikkat ettiyseniz arabalar sürekli küçük. Küçük araba. Küçük, küçük, küçük. Küçük arabalar. Yani Roma'da sürekli bir park problemi ve arabaların yoğunluğun, yolların darlığından dolayı herkes park etmesi kolay arabalar seçiyor. Genelde arabalar vurulmuş, kazalı. Büyük ihtimal arabalarına pek önem ve değer vermiyorlar. Yani ucuz, çabuk gözden çıkarılabilen, kaza geçirdiğinde yaptırmanıza ihtiyaç duymayacağınız arabalar. Ve şans eseri nehir kenarına çıktım. Tiber Nehri. Zaten kaleyi de bu aralardan gördüğünüz gibi Sant'Angelo Kalesi, Sant'Angelo Kalesi nehrin kenarında. Şöyle nehrin kenarından yürüyüp kalenin önüne çıkacağız. İsterseniz kaleye girebilirsiniz. Kalenin üstüne kadar çıkılabiliyor. Kale girişi ücretli. Eğer Roma Pass aldıysanız bir diğer müze hakkınızı burada kullanabilirsiniz. Birincisini Gladyatörler Arenası'nda yani Coliseu'da harcamış olursunuz. İkincisini de burada harcamış olursunuz. Yukarıdan güzel bir manzarası olduğunu düşünüyorum. Ama yine tabii vaktimiz olmadığı için bu kaleyi sadece dışarıdan çekeceğiz ve yürümeye devam edeceğiz. Buradan sonra da Vatikan'ı bulacağız. Sant'Angelo Kalesi'nin tam karşısında bulunan köprünün üzerinde yürüyoruz. Bu köprünün her iki tarafında heykeller bulunuyor. Heykellerin ne olduğunu bilmiyorum. Ama bilgileri aşağıda vereceğim. Kalenin de köprünün de bilgilerini aşağıda bulabilirsiniz. Kamerayı sola döndürdüğümüzde çok güzel bir manzarayla karşılaşıyoruz. İleride harika bir köprü. Tiber Nehri. Ve onun ardında tabii ki Vatikan'da bulunan dünyanın en büyük kilisesi, basilikası bulunuyor. Kalenin yanından Vatikan Meydanı'na doğru yürüyeceğiz. Şimdi Sant'Angelo Kalesi'nden direkt sola döndüğümüzde haritada görüyorsunuz. Karşınıza şöyle bir manzara çıkacak. Umarım bu şarkı bizi telif yedirmez. Bunun için burada videoyu keseceğim. Yavaştan yürüyerek peder amcalara da hafiften kadrajı alarak San Pietro Meydanı ve San Pietro Basilikası'na doğru yürüyoruz. Güzel bir yol. Biliyorsunuz bu Vatikan ayrı bir ülke olarak geçiyor. Meydanına giriş ücretsiz. İstediğiniz gibi girebilirsiniz meydana. Fakat kiliseye yani basilikaya girmek istediğinizde küçük bir pasaport kontrolünden geçiyorsunuz. Yani benim zamanımda öyleydi. Şimdi nasıl olacak bilmiyorum. Büyük ihtimal pasaport, Covid aşı testi ve birçok daha soruyla karşı karşıya kalacağız. Yavaştan ilerleyelim. Karşıya geçelim. Meydanın şu anda tam ortasındayım. Oh, güneş, güneş. Kuyruğu ben yani buralarda bile
kuyrukta durduğumu hatırlıyorum. Şu anda kuyruk neredeyse binanın yanından başlıyor. Kesinlikle buraya geldiğinizde bu kiliseye, basilikaya girmenizi tavsiye ediyorum. Vaktinizi harcayın. İçerisi muazzam. Yani bu kuyruk yok denilecek kadar az. Yani kuyruğun şurada meydanlarda olması gerekiyordu. Şöyle bir sıra yapmışlar. Böyle havaalanında yapılan sıralar gibi. Yani bunun çok hızlı ilerleyeceğini düşünüyorum. Zaten vaktimiz de var dediğim gibi. Çok hızlı ilerliyor. Bakın neredeyse yani 5 dakika falan sürmedi. Kontrol gişelerinin önüne kadar geldim. Böyle havaalanında geçermişçesine sizi X-ray'den kontrolünden geçiyorsunuz. Evet, içeri girdim. Ama kapıda eskisi kadar katı bir kontrolle karşılaşmadım. Belki daha ileride bir şeyler daha çıkar ama sadece ateşimizi ölçtüler ve çantamızı böyle X-ray cihazından ve kendimiz X-ray cihazından geçtik. Yani çok formalite icabıydı. Eskiden pasaportalara bakardı, pasaporta bile bakmadılar. Yani kimlik bile sormadan direkt geldik geçtik. Şimdi içeri doğru ilerliyorum. Vaktim ve gücüm yeterse benim en üstüne çıkmayı planlıyorum. Gördüğünüz gibi burada 2 yer bulunuyor. İsterseniz B için yeşille gösterilen yerde sağdan oradan bilet alabilirsiniz. Ve soldan gittiğinizde de kiliseye gideceksiniz. Oradan kilise girişi, sağdan da kubbeye çıkış sağlanıyor. Kubbe 4.30'a kadar açıkmış. Yani daha neredeyse 2 saatim var. O nedenle ben ilk önce içeriği gezerek, kiliseyi gezerek sonra da kubbeye çıkarak günümü tamamlamayı düşünüyorum. Gördüğünüz gibi gerçekten inanılmaz büyüklükte bir kilise. Yarın kutlama varmış. Gördüğünüz gibi çok büyük bir kutlama olsa gerek ki. Ondan dolayı yarın cumartesi kapalıymış. Dışarıda yazıyor. Bugün şanslıyım yani. Gelip buraları açıkken gezebildiğime. Şimdi buradaki en önemli eserlerden biri de Michelangelo'nun eseri olan Meryem'in kollarında vefat eden, Meryem'in kollarında bulunan İsa heykeli. Bu orijinal ve gördüğünüz gibi bir cam korumanın arkasında bulunuyor. Bu cam korumanın arkasında bulunmasının sebebi bir çalma girişiminde bulunulmuş bu eser. Michelangelo'nun eserini çalmaya çalışanlar olduğu için artık böyle bir korumaya alınmış Michelangelo'nun eseri. Şöyle kiliseyi gezmeye devam edelim. Yani gördüğünüz gibi inanılmaz büyüklükte bir kilise. İstediğim şey kubbenin altına gidebilmek. Kubbenin yanına gidebilmek şu anda. Altından kubbe muazzam gözüküyor. Buradan buraya gidiş yok. Sağdan gideceğiz. Burası biraz karanlık. Fark şöyle. Aşağıdaki mezarlıkların bulunduğu bir mahzene görüş sağlanabiliyor. Üst kattan alt kata bir görüş var. Galiba bu Da Vinci'nin şifresinde olan filmde de belirtilen bir detaydı. Evet, ne yazık ki
Kubbenin altına gidemiyoruz. Kubbe şu şekilde, dediğim gibi inanılmaz yüksekliğe sahip. Şu anda hizmetliler yarınki kutlama için, bir çalışma için de, onun için bizi buranın yakınına almayacaklardır. Ama buranın yakınına geldiğimi hatırlıyorum. Şuraya yaklaşabildiğimi hatırlıyorum. Kubbe şu şekilde. Yani gördüğünüz gibi şaşalı detaylara sahip. Hristiyanlığın merkezi olan San Pietro Kilisesi bu şekilde. Karşıda da aynı şeyler var. Hala vaktim var. Kuleye çıkış uzun bir, yorucu bir yol. O nedenle kuleye çıkmak için burada videomu sonlandıracağım. Tekrar görüşürüz. Evet, kubbenin şu anda çıkışına geldim. Merdivenle çıkış 8 euro, asansörle çıkış 10 euro. Merdivenle çıkarsanız 551 basamak, asansörle çıkarsanız 320 basamak sizi bekliyor. Ben 2 euroya daha kıyıp galiba. Biraz asansör, biraz da merdivenle çıkacağım. Evet, biletimizi aldık. Kameramız önünde. İki elimiz de hazır. Çıkışa doğru gidiyoruz. Yes, of course. Yes. Okay. Here, full of camera material. You're welcome. Alright. Bakalım kaç kişi alacaklar içeri. Hello. This way. Evet, çok uzun sürmedi. Kısa bir asansör macerasından sonra böyle bir meydana çıktık. Kubbe yukarıda bize bakıyor. Şöyle kubbe yolları. Hello. İçeri giriyoruz. Hatırladığım kadarıyla buranın etrafını bayağı bir dönüyorduk. Evet. Dön 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 dön. Sola. İçerideyiz. İçerideyiz. Evet. Demiştim ya size. Kubbeye çıkacağız diye. Aşağısı bu şekilde. Şu anda yukarıdayız. Kubbenin bulunduğu ta şuraya kadar tırmanacağız. Dışarıdan. Harika. İnsanlar minicik gözüküyor. Görebiliyorsunuz. Evet, burası olsa gerek. Daha da yukarı çıkıyoruz. Daha da yukarı. Kubbeye varabilmek için daha da yukarı çıkıyoruz diye hatırlıyorum. Küçük bir koridordan geçip daha da yukarı. Burası camiyi andırıyor. Cami minaresi gibi. Şurada küçük bir görüş mesafesi. Çıkıyoruz. Devam edelim.
Devam edelim. Evet. Hala devam edelim. Çıkmaya. Sanki minareye çıkıyormuşçasına bir his uyandırıyor. Yine yorulduk. Bugün de yorulduk. Vardık mı? Uy, başım döndü. Kolay değil. Bayağı başım döndü. Sanırsam bir yere ulaştık. Daha 165 basamak daha var. 165 basamak daha. Pit stop yapmış insanlar. Ara vermiş, dinleniyorlar. Ya biz genciz. Biz daha zorlayabiliriz. Şimdi görebiliyor musunuz? Kubbenin etrafını tırmanırken biraz eğim almaya başladık. Hafiften eğimi hissedebiliyor musunuz? Çok güzel ya. Evet. Eğim gittikçe artıyor. Kubbenin üstüne gittikçe, tırmandıkça. Ich bin irgendwann durcheinander gekommen. Hier gibt es SOS auf jeden Fall schon mal. Wir wissen, warum der hier ist. Evet. Daha da daraldı. Değişik haller aldı. Nefes al. Nefes ver. Nefes al. Nefes ver. Nefes al. Nefes ver. Pizzadan sonra buraya çıkmamak gerekiyor gibi. Evet. Evet. Son düzlük. Son düzlük. Mutlu son. Kesinlikle mutlu son. Devam et. Yapabilirim. Hayır. Bu nasıl bir yer? Aha, sıkıştık. Sıkıştık. Yukarıda durum ne? Arkadaş, hiç hatırlamıyorum böyle olduğunu. Bir ışık, bir hava geliyor ama bu son olsun. Bu son olsun. Ah, sonunda. Oh, sonunda. San Pietro Bazilikası'nın tepesine, kubbesine çıkıp indikten sonra meydanına geldim. Roma'yı yarım günde gezdik. Şimdi söylemek istediğim, bütün bir gününüz varsa kesinlikle Kolezyum'a
Yani gladyatörler arenasına 2 saatinizi, yani içeriye girerek 1-2 saatinizi ayırın. İçeri giriş 16 euro demiştim diye hatırlıyorum. İçeriye girin, gezin. O 16 euroya aldığınız biletle forumu da, Roma Forumu da gezebilirsiniz. Roma Forum büyük bir yer. Hemen Kolezyum'un yanında. 2 saatinizi de ona ayırabilirsiniz. Güzel yerler görebilirsiniz. Ardından dediğim gibi Castello San Angelo kalesine de girebilir. Oraya giriş ne kadar olduğunu bilmiyorum ama 1 saatinizi de oraya ayırabilirsiniz. Tabi gezilebilecek birçok yer var. Daha fazla vaktiniz ya da gününüz varsa farklı yerlere de giderek oralara da gezebilirsiniz. Bu videonun altına daha farklı gidebileceğiniz yerlerin isimlerini de yazacağım. Yani yarım günden ya da bir günden daha fazla bir vaktiniz varsa oraları da gezmenizi tavsiye ederim. Sadece Kolezyum'a giderken bir metroya binersiniz. Sonra gezebileceğiniz her yeri yürüyerek, bu videoda göstereceğim map'le yürüyerek çok rahat gezebilirsiniz. Bu videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bu tamamlamış olduğum ilk vlog videosuydu. Yani gezi vlog videosuydu. Sormak istediğiniz bir şeyler olursa yorumda alta yazabilirsiniz. Kanala üye olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın ve sağlıcakla kalın.